Hiç kimse bilmeyecek ki ben nereye gidiyorum. Çünkü çamurlu bir yolda gidiyorum. Bak benim boyum 1.80'di. Şimdi ihtiyarladım diye biraz inmiş. 78. Doğum yerim İstanbul, Taksim. Talimhane'de Şehit Muhtar Bey Caddesi Şafak Apartmanı'nda oturmuşuz da daha evvel doğmuşum ama oraya geçmişler hemen. 28 doğumluyum. Biz Atatürk devri çocuklarıyız. Ben doğduğum zaman o Cumhuriyet 5 yaşındaydı. Anam 400 senelik bir İstanbul ailesinin kızı. Anladın mı? Demek ki onun dedesi Fatih Sultan Mehmet'i falan görmüştür. Baba tarafından da Şebin Karahisar'dayım. Babam yetim kalmış. 6 yaşında İstanbul'a gelmiş, bir daha gitmemiş. Şimdi bizim ailede zaten vardı ya böyle bu makine bilmem ne falan yani o problem değildi yani bir yenilik değildi bizim için ama onun basında kullanılması benim için yenilik oldu çünkü böylelikle bir dünyaya girdim. O dünyadan da bugüne kadar çıkamadık abi. Biz yaptığımız bütün işler eziyetli işler lan. Ağrı Dağı'na çıkmak mesela. Bu insanlar hep zannediyor ki böyle bir şey olunca en sivri yerde olur. Nuh'un gemisini ne arıyorsun en sivri yerinde. Değil mi? Şimdi aslında İncil'i tamam okumamadan belasıdır. Anlamıyorlar okuduklarını insanlar. Çünkü o gördüğün iz benim çektiğim. O iz Ağrı Dağı'nın üstünde değildir. Tendürük Dağı'nın 4000 metre civarındadır orası. 3600-4000 metre civarındadır. Öteki 5165 metredir. Bu kadar adamla çıkıyoruz yani. Şimdi 40 tane kasırla falan çıkıyoruz. Bütün bir şeyle gidiyoruz. Sonra ondan sonra çıkıp da yukarıda çadır kurduğumuz zaman bu hale geliyoruz. Burası 4800. Zirvede burasıdır. Aslında bunlar da mühim şeylerdir. Bak mesela bu Nuh'un gibi teyyareden çektiğim. Şimdi şurada bir şey var onu çekmek istiyorum ama oradan yürümek lazım. O da çok zor. Hadi ben yürüyorum yavaş yavaş. Arkada da Baba Dağı amma gözüküyor ha. Ben gidip çektiğim zaman Afrodisyas yaşıyordu. Afrodisyas vardı. İçinde adamlar vardı. Onlar Romalıydı ya. O zaman da buralara elektrik değil, ruh bile gelmemiş belki filan neyse. Gaz lambasıyla, lüks lambasıyla var. Lüks lambası diyor. Kahvede biraz gözüm alıştı filan. Bir de baktım ki adamlar oynuyor, bezik oynuyor, domino oynuyor, pişpirik oynuyor. Neyin üstünde oynuyor? Masa yok. Masa Roma sütun başları var ya böyle şapitolar, başlıklar. Onları koymuşlar, onu masa yapmışlar. Kahvede oynuyorlar ya. Delireceğim. Ondan sonra bir de bakıyorum. Kahvenin ortasında sütun var. Zamanlar birbirine girmiş bir dünyanın içine düştüm. Yani hangi devirde yaşıyorum? Bu tarafa dönüyorum mesela belki 20. asır, bu tarafa dönüyorum 15. asır, bu tarafa dönüyorum Roma devrine bakıyorum gibi böyle bir yer. Bundan da enteresan ne olur diye. Döndük İstanbul'a geldik. Tam İstanbul'a geldim. Dedim ki ya ben bir yer buldum. Bu nedir bilmem ne. Gittim Şevket Rado'ya gösterdim. Hikmet Berinler. Bunlar gülmeye başladılar. Lan alay ediyorlar benimle. Gidip enayi şeyler taşları çekersin zaten. Senden ne olur ki falan diyorlar bana. Çünkü onların istediği sinema artistlerini ve böyle aşağılık magazin bugünkü programlarının gibi şeyler çekersen mühim bir şey yapmış olursun. Çünkü beyinleri o zamanın basarının beyni de hakikaten o kadar ve ondan fazla çalışmıyordu zaten. Gene de çalışmıyor. İngiliz dergisine gönderdim. İngiliz Architectural Review dergisi ki dünyanın en büyük mimari dergisidir. 10 sayfa verdi bu röportajı. Orada. Siyah beyaz.
İşte turizm ajantaları buraya yol açtı. Haritada yeri belli oldu. Adinin Afrodisyos olduğu belli oldu. Benim bulduğum Afrodisyos zamanında buraya gelip çektiğim zaman Afrodisyos aslında oydu. Orası yaşayan bir şeydi. Şimdi burası ölü. Benim 3 tane benim. Bir tanesi Ağrı Dağı'dı işte. Şimdi anlattığım şey. Bir tanesi Afrodisyos. Bir tanesi de Nemrut'ta. Nemrut'ta da biliniyordu aslında. Genç biliniyor. Orada Profesör Dörner'in Münster Üniversite hafriyatı vardı. Ama bunlar her şeyi kimseye göstermiyorlar. Hep şey diyorlar. Bizimkiler değil de bunlar parça kaçırıyor falan diye diyorlar. Bir bak yok ortada karşılaşıyor. Çünkü Nemrut Dağ medeniyetinin yerinden kalkmaz şeylerdir. Yani kimse bir şey götüremez. Ne götürecek? Vinç lazım. Anladın mı? Ötedeleri de kabartmadı. Taşların üstündedir. Bir obje değil ki alıp gitsin. Bu İsviçre'ye gidiyorum. İşte gidiyorum. Tabii o çalıştığım yerin şeyini alacağım da var. İşte parası alacağım. Gittik Cenevre'ye. Cenevre'de Alberskira hemen beni görünce karısı bırakmıyor ki içki içsin. Ara Güler geldi diyeyim. Sanki bir bokum ben. Anladın mı? Beni aldı. Anladın mı? Bir meyhanelere götürdü. İçki içsin diye. Ben vesile oluyorum yani filan. Yani bana anlatıyor. Anlatırken bana dedi ki ben Picasso'ya gidiyorum. Picasso randevu verdi dedi. Ulan sen Picasso'ya gideceksin. Beni götürme. Vururum seni dedim ya. Hiç yolu yok. Anladın? Böyle bir sürü resim çekiyoruz falan. Sen neden dedi benim bu kadar çok resmimi çekiyorsun dedi. Ya çok meşhurdun onun için dedim ya. Anladın mı? Peki bu kadar ben de sana bir resim çizeyim dedi. Ulan düşün dünyanın en büyük ressamı benim resmimi çizecek. Bana öyle geliyor ki ben şu anda İstanbul'un en eski yerlerinden birinde geziyorum. Herhalde Fatih Sultan Mehmet burayı aldığı zaman burada gene vardı. Ama belki Venediklerindi, belki Cenevizlilerindi, kiminse kiminde. Ama burada gene muhakkak gemiler yapan, şeyler yapan, tamirat yapılan bir takım denizcilik unsurlar herhalde vardı. Çünkü bana öyle geliyor ki bu eskiden beri olan bu şey bugün devam ediyor. Yani aslında kesinti yok tarihin içinde biliyor musunuz? Senin sana bir rahatlık verir abi. Yani bir şeyin huzurunda olduğu, bir gücün içinde olduğunu hissettirir o mimari sana. Bir kere Sinan ışığın ustası, duvarın ustası. Herkes bina yaparken duvar yapar. Mimar duvar yaparken ulviyet koyuyor onlar. Yani ondan bir şey bekliyorsun. Bir şey var. Bir huzur verir sana onun içinde olursa. Hissetmiyor musunuz onu? Bu mezar taşlarıyla beraber çekmiştim. Senimiye'yi. Fakat ortaya ağaç mı diktiler, ne diktiler bilmiyorum. Şimdi ortada kocaman bir ağaç var. Ne bileyim. En mühim kitaplarımdan bir tanesi Mimar Sinan hakkındadır. Bu İngilizce, Fransızca falan çıkmıştır ve ilk Fransızlar bastı, ondan sonra İngilizler bastı, ondan sonra da Amerikalılar bastı. Bu dünyanın sayılı büyük edisyonlarından, büyük yayın evlerinden biridir. Benim işim görmek. Şimdi ben en çok bu kitabın içinde Senimiye'ye önem verdim. Nedir Mimar Sinan'ın bende uyandırdığı bu his? Şudur, yani Allah'ın ne kadar senin dünyandan başka bir dünya olduğunu, bu orada bir ulviyete doğru gittiğini filan hissediyorsun. Mesela bir Mimar Sinan Camii'nin içinde gezerken seni alır, ışığı öyle bir tanzim etmiştir ki kendi pencerelerinden yaptığı arşitektur mimariye göre başka bir yerdesin gibi atmosfer verir. En çok da ben bunu bu camide duyuyorum. Ara Güler git dünyayı yarat dedi. Ben neyi yaratacağım? En evvela suyu yaratırım abi. Susuz hayat olmaz. Anladın mı? Ondan sonra kadını yaratırım. O da çocuk yapar. Anladın mı? Böylelikle çoğalır insanlar. Anladın mı?
Sonra onların beslenme problemi var. Aslında hiçbir problem yoktur ya. İnsanları bıraksan kendi başına yaşarlar. Zannediyorum hayatımda çektiğim en mühim fotoğraflardan biri budur. İşte bu. Şimdi onun tam önünde duruyorum. Ne için? Sizler için. Sizi göstermek için bunu. Şimdi bu resim şu köşeden çekilmiştir. Tesadüfen ben buraya Kırkpınar güreşlerinin reportajını yapmaya gelmiştim. Tabii vakit vardı saray içine gitmeye. Hani geziyordum buralarda. Ondan sonra burada bu Allah fotoğrafını çekmeyi düşünüyordum. Derken tesadüf eseri olarak 2 tane kadın buradan geldi. Gitti şunun altında oturdu. Bohçasını açtı. Yemek yemeye başladı. Fakat beni görmediler. Ben oradan Rolleiflex makineyle o zaman 6-7 kare resim çektim. 6-6'ydı o zaman. Bu da zaten bu da 6-6. 6. Ve bir tanesi burası böyle açıktır. Diğerleri hepsi buna bitişiktir. Çünkü denk gelmedi. Kadınlar oynadı. Fakat ondan sonra farkına vardılar ve kaçtılar gittiler. Şey ettiler yani dağıldılar. Bunun 1956'larda falan çektiğimiz zannediyorum. Zannediyorum ve belki de öyledir tabii yani. Zaten bu fotoğraf ben demeyim. Yani demek ki ben şimdi bu fotoğrafı alsam, yüzümü kapasam işte Ara Güler olur gene. Sanat hayal mahsulüdür. Fotoğraf hayal mahsulü değildir. Fotoğraf hakikatte vardır, dondurulur. O zaman durur, o tarihe geçmiştir. O an, o hakikat parçası olduğu için sanat olmayacaktır. Ve değildir. Fotoğraf sanat değildir abi.